Dünya tarihinde önemli değişiklikler yapan liderleri ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Büyük İskender, kısa sürede antik dünyayı derinden değiştirmeyi başarmıştır. Ama nasıl? Babası Makedon kralı, II. Filip'in gölgesinde büyümüş ve erken yaşlardan itibaren büyük hedefler peşinde koşmayı öğrenmişti. Ayrıca ünlü filozof Aristo'nun öğrencisi olmak, ona büyük bir entelektüel birikim kazandırmıştı. Babasının ani ölümü ve annesi Olimpiyas'ın tahta geçiş sürecindeki etkisi, genç İskender'in önünü açtı. Bu dönüşüm, onun büyük bir lider olarak ortaya çıkmasını sağladı. İskender, genç yaşına rağmen Makedonya'nın gücünü Yunan Yarımadası'nda pekiştirdikten sonra gözünü Pers İmparatorluğu'na dikti. O dönemde Persler Makedonlar için büyük bir tehdit oluşturuyordu. İskender, bu zorlu mücadelede üstün bir strateji sergiledi ve zaferlerini neredeyse hiç kayıp vermeden kazandı. Küçük Asya, Suriye ve Mısır'daki başarıları ona büyük bir ün kazandırdı. Pers İmparatoru Darius III'ü yendiği Gaugamela Savaşı, onun askeri dehasının zirveye ulaştığı an oldu. Henüz 25 yaşındayken Makedonya'nın yanı sıra Yunanistan, Küçük Asya ve Mısır'ın da hükümdarı oldu. Sonraki 8 yıl boyunca İskender, yalnızca bir kral değil, aynı zamanda bir komutan, diplomat ve kaşif olarak büyük başarılara imza attı. Devasa ordusuyla Hindistan'a kadar ilerleyerek 70'ten fazla şehir ve 2 milyon kilometre karelik bir imparatorluk kurmayı başardı. Bu muazzam genişleme sürecinde sadece askeri güç kullanmakla kalmadı, aynı zamanda akılcı bir yaklaşım benimsedi. Farklı kültür ve geleneklere saygı gösterdi, ittifaklar kurdu ve çeşitli evlilikler yaptı. Bu strateji, imparatorluğunun çeşitli halklarını bir arada tutabilmesinin anahtarıydı. İskender'in stratejik zekası, onu sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda etkili bir yönetici ve diplomat yaptı. Onun en büyük başarısı, farklı kültürleri ve coğrafyaları yönetme yeteneğiydi. Ölümünden önce, tüm dünyayı fethetme potansiyeline sahip bir figür olarak tarihe geçti. O dönemde, dünyanın yuvarlak olduğuna dair bilgi eksikliği, onun keşif arzusunu daha da artırmıştı. Gördüğü her yeni bölgeyi keşfetmek ve orada kendi izlerini bırakmak için durmaksızın ilerledi. İskender, bu yönüyle hem bir asker hem de bir kaşif olarak tarihin en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Büyük İskender hakkında önemli detaylar ve olaylar. Doğum ve eğitim. Milattan önce 356'nın 20 Temmuz'unda Makedon Krallığı'nın başkenti Pella'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren savaş oyunlarıyla yetiştirildi ve askeri stratejiye dair derin bir ilgi geliştirdi. Savaş yetenekleri. İskender, savaşlarda her zaman en ön safta yer alırdı ve onun için önemli olan zaferdi. 11 yıl süren kesintisiz seferler sırasında sadece bir kez askerlerinin onu takip etmeyi reddettiği kaydedilmiştir. İdare tarzı. Fethettiği bölgelerin yönetimini genellikle güvendiği komutanlara veya yerel halktan yetkin kişilere bırakırdı. Onun önceliği fethetmekti. Toprakları yönetmek, onun için ikincil bir öneme sahipti. Atı Bucephalus. Atı Bucephalus'u derinden severdi. Bu atının ölümünden sonra anısını yaşatmak amacıyla bugünkü Pakistan topraklarında bir şehre Bucephalus adını vermişti. Gordion düğümü. Efsaneye göre, Frik kralı Gordios, Zeus'a bir öküz arabası adamış ve arabayı kızılcık dallarından bir düğümle tapınağa bağlamıştır. Düğümü çözen kişinin Asya'nın hakimi olacağı söylenir. İskender Gordion'a geldiğinde, bu düğümü ya kılıcıyla keserek ya da başka bir şekilde çözer ve kehanetin gerçekleşmesini sağlar. Böylece Asya'nın fatihi olur. Ölüm ve miras. Mö 323'te Hindistan'da sıtmadan öldüğü tahmin edilmektedir. Ardında Yunan Yarımadası'ndan Hindistan'a kadar uzanan devasa bir imparatorluk bırakmıştı. Büyük İskender neler yaşadı? Makedon topraklarını genişletirken İskender,
tarih boyunca görülmemiş başarılar elde etti. Pers İmparatorluğunu, dönemin en güçlü ve yenilmez olarak bilinen devletini kısa sürede ortadan kaldırdı. Fetihleri sırasında kendi adını taşıyan birçok şehir kurarak imparatorluğunu kalıcı kılmayı başardı. İskender, girdiği tüm savaşlarda zafer kazandı. Hiçbiri onun askeri dehasına gölge düşüremedi. Dönemin askeri teknolojisine yenilikler ekleyerek oldukça modern bir ordu oluşturdu. Özellikle uzun mızraklarıyla tanınan birlikleri adeta bir tank gibi düşman hatlarını delip geçerek savaş meydanlarında büyük başarılar sağladı. Savaş stratejileri ve taktikleri onun askeri yeteneğini ve liderliğini pekiştirdi. İskender'in hüküm sürdüğü geniş topraklar, batıda Yunanistan'dan kuzeyde Tuna Nehri'ne, güneyde Mısır'dan doğuda Pencap'a kadar uzanıyordu. Bu geniş coğrafya, uluslararası ticaret ve iletişim ağlarıyla birbirine bağlı hale geldi. 33 yaşında bilinen dünyanın büyük bir kısmını fethederek, tarihin en büyük askeri liderlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.